500 metre sonra çatalın solundan devam edin. Çatalın solundan devam edin. Ardından sola dönün. Sola dönün. Saatlerde geldiğimiz zaman yollar ne kadar da sakin. Kimse yok. Zaten dönüş yolunda sıkıntı olmuyor. Gidiş yolunda. Gidiş yolunda evet çok yoğun trafik oluyor. Her seferinden dün de paylaştılar. Saat 8.30'u geçirdim mi geçmiş olsun abi. Geçen tekne turuna geldiğimizde bu yollar hep trafikti yani. Bu yollardan biz ilerleyemiyorduk. Fazlasıyla araba vardı. Geldiğimiz saatte 9.30 civarıydı. İnanılmaz bir trafik vardı. Şu an gelmiş olduğumuz saat 8. Şu an 8'de buradan aşağı iniyoruz. Yollar gayet de sakin. Bir saat öncesinde geldim. Evet. Bakalım aşağıda da yoktur herhalde. yer burası da. Aynen. Süperce Kızcığım Kumburnu plajı. Zaten burada trafik olmasının nedenlerinden başlıca sebeplerinden biri de Kumburnu plajına gelen vatandaşların içeri girişte ödedikleri ücret. Yani şu karşımızdaki girişte ücret alındığı için bu kuyruk kilometrelerce uzayabiliyor. Bak gelenler var yine sabahsın. Evet. Bizden kaç alacak? Ya 500 alacak.
de gelen var sabah sabah. Gelecekler tabi. Sonra niye riske atsınlar ki? O trafiği neden çeksinler ki? Bir saat daha erken gelirim yani. Kesinlikle öyle. Biz buradan gideceğiz. Otomobil 500 lira. Otomobil 500, yaya girişi 100 TL, motor 300, büyük araç 700, karavan 1000 lira, minibüs 1000 lira, küçük otobüs 2000, Tamam. büyük otobüs 3000 TL. Açılış saati 8'miş. Öyle mi yazıyor? Kolay gelsin. Buralar hep park alanı. Aşağı tarafa doğru mu gidelim? Sonuçta Kumburnu plajının sonuna doğru gideceğiz ya. Olabilir. Hı. 200 metre sonra dümdüz ilerleyin. Şöyle çekelim. Otoparka aracınızı park ettikten sonra uzunca bir yürüyüş yolunuz var. Buradan plaja doğru adım adım yürüyorsunuz. Sabah saatlerinde yine yürümek iyiydi. Ancak öğleden sonra ve öğlen saatlerinde o sıcağın altında buradan yürümek birazcık eziyet. Ancak ortam gerçekten güzel, değer mi? Değer. Uç kısma gidiyoruz ya. Umarım dolu değildir ya. Plajın hali. Şuraya bakar mısınız? Orada değil, her yer aynı. Her yer pislik içinde. Bu ne ya? Plajın burun kısmındayız. Çok bakımsız ya. Gerçekten. Hiç beğenmedim. Ben bu şekilde hiç hayal etmemiştim açıkçası. Daha şey olmamış. Daha yeni yeni insanlar geliyor. Şeyle çekeceğim.
Merhabalar. Araya girmek zorunda kaldım. Çünkü burada bangır bangır müzik çalmakta. Bu yüzden telife girmesin diye sesi kapattım. Evet, sağda solda bir sürü kafeler var görüyorsunuz. Gerçekten güzel de hoştu. Genel olarak gerçekten beğendik. Fakat videonun başında da gördüğünüz gibi sabah açılış saatlerinde temizlik geç yapıldığı için ortalık savaş alanı gibiydi. Bundan hiç memnun kalmadık. Hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Bu kadar ünlü bir plajın bu şekilde pis olması üzücüydü. Oradaki personele bunu sorduğumuzda bize birazdan arkadaş gelecek, temizleyecek denildi. Ancak bu kadar rağbet gören bir plajın sabah saatlerinde bile tıklım tıklım olan bir plajın bu şekilde bırakılması hiç hoş değil. Bunu böyle yapan insanlarda da kabahat var. Bu bir. İkincisi, işletmenin kendisini buna göre ayarlamaması da kabahatti. Biz Temmuz ayında 2 şezlong, bir şemsiyeyi 1200 TL verdik. Ve gerçekten çok merak ettiğim için özellikle sabahın köründe oradaydık. Ve ben etrafta bu kadar çöp görmeyi, bu şekilde dağınıklık görmeyi asla beklemiyordum. Yani personel evet temizleyeceğiz dediler ama açılış saati belli. Ona göre temizlenmesini umut ederdim. Ancak öyle olmadı. Güne eksiyle başladık. Daha sonra şezlongların çok dip dibi olmasından ötürü rahatsızlık duydum. Bu kadar iç içe olacağımızı asla bilmiyordum. Tabii ki de para ödemeden de arka taraflarda veya havlunuzu atarak orada güneşlenebilir, denize girebilirsiniz. Ancak biz insanlara bu plaja 1200 TL ödediğimizi söylediğimizde hayır efendim olur mu öyle şey, biz daha dün girmiştik, bu sabah girdik, hiç para ödemedik, havlumuzu serdik, yattık falan. Arkadaşlar evet, havlunuzu kumun üstüne serebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Sandalyenizi alıp arkadaki ağaçların altında da oturabilirsiniz. Ancak ben tatile geldim. Ve ben 45 derece sıcaklığın altında kumun üstüne havlu sermek istemiyorum. En arkalarda ağacın gölgesinde sıkış tepiş, daha da sıkış tepiş bir alanda sandalyemi kurmak istemedim. Şezlong'da yatmak istedim. Çok mu? Yani bunu biz para ödediğimizi söylediğimizde çok ödemişsiniz, yalan söylüyorsunuz. Bizim de sadece kumun üstüne havlu serdiğimiz, sandalyelerimizi attığımız plajlar var. Ancak biliyorsunuz ki Kumburnu plajı çok ünlü bir plaj. Ve bu yüzden biz şezlongda uzanmak istedik. Konunun özeti, bir şezlong, bir şemsiye ile kimse milyarder değil. Bu da lüks değil. Abartmaya gerek yok. Saat şu anda 4'e 10 var. Ölüdeniz'e giden trafik bu şekilde arkadaşlar. Yani Ölüdeniz'in şu an dışındayız. Ve bugün Salı günü. Hafta içi olmasına rağmen kuyruk bu şekilde. Yani giriş kapısından çok uzak. Böyle bir araba trafiği var. Geçen geldiğimizden de fazla. Şu anki sıcaklık 38 derece. Bayağı fazla ya. Trafiği görüyorsunuz. Biz burada 4'e 10 kala ayrıldık. Uğrayacağımız birkaç tane lokasyon vardı. Bu yüzden günümüzü iyi değerlendirmek istedik. Gördüğünüz gibi sabah erken saatlerde gelip akşam üzeri de saat 4 gibi buradan ayrılırsanız çok rahat bir şekilde trafiğe takılmadan gününüzü geçirebilirsiniz. Amca yarı yoldan geri döndü. Çekilecek dert değil dedi en son. Ama fena bir sıkışma var orada. Şimdi Babadağ'a çıkacağız arabayla. Şu önümüzdeki nokta teleferiğin kalkış noktası. Biz teleferikte çıkmıyoruz. Arabamız olduğu için. Buraya kadar trafik var. Çok fazla. Zaten buradan sonra başlıyor. Yol.
Evet, videomuzun sonuna geldik. Biz buradan Babadağ'a doğru yola çıkıyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.